Merhabalar. Kapasitif güç kaynağı video serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu videomuzda örnek bir uygulama yapıp kapasitif güç kaynağını kullandığım devreleri inceleyeceğiz. Öncelikle malzemelerimizi tanıyacak olursak Biren 4007 diyotlarımız, 12 volt zener diyotlarımız. Elimde dip zener diyot olmadığı için bu şekilde bir çözüm bulmak durumunda kaldım. Diyotların kesik tarafları katodu temsil ediyor. Şu şekilde baktığımızda daha net görünüyor. Varistör, 75 ohm R2 direncimiz, C1 kondansatörümüz, 470 kilo ohm paralel direncimiz. Kondansatörümüzün değeri 820 nanofarad. Elimizdeki malzeme değerleriyle programımızda hesaplamayı yapıp devreyi kurmaya başlayabiliriz. Hesaplama programından elimizdeki komponentlerin değerlerini girerek hesaplama işlemini gerçekleştirelim. Analiz sonuçlarını elimizdeki malzemelerin spekleriyle tutup tutmadığını karşılaştıralım. C1 kondansatörümüz 0,82 mikrofarad. R1 direncimiz 470 kilo ohm. R2 direncimiz 75 ohm. Zener diyotumuz 12 volt. AC güç, şebeke gerilimi 230 volt. Frekans 50 Hz. Hesapla tuşuna bastığımızda R2 direncimizin 0,2 Watt olması gerektiği, R1 direncimizin 0,1 Watt olması gerektiği, zener diyotlarımızın da 0,7 Watt olması gerektiğini söylemekte. Elimizdeki malzemeleri de gördüğümüz üzere buradaki minimum güç değerlerini karşılamakta. Şimdi deney bordunda devremizi kurabiliriz. Bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi devremizi yeniden bir kontrol edelim. Faz ve nötr olarak nitelendirirsek fazımız kondansatörümüze giriş yaptı. Şuradaki direnci de görelim. Buradan sonrasında bir zener ve bir normal diyot ikilisinin anot katot birleşim noktalarına girdi. Aynı şekilde nötrdeki direncimiz diğer zener diyot ve diyot ikilisinin anot ve katotlarına girmiş bulunmakta. Zener diyotlarımızın katotlarının birleşim noktası pozitif çıkışımızı, normal diyotların anot birleşimleri ground çıkışımızı vermekte. Burada 0.11 direnç var atlama niyetine. Yine burada varistörümüz bulunmakta. Yük olarak da 3 çipli bir şerit led parçası bulunmakta. Bağlantılarımızı kontrol ettiğimize göre şebekeye bağlantıyı gerçekleştirip enerjiyi verebiliriz. Şunu tekrar unutmayalım ki yüksek gerilimle, şebeke gerilimiyle çalışıyoruz. Çarpılma riskini her zaman göz önünde bulundurarak çok dikkatli çalışmalıyız. Çok dikkatli olalım. Aynı zamanda çıkış gerilimini de ölçmek istersek gördüğünüz gibi çıkış gerilimimiz 11.2 volt mertebesindedir. Buradaki yaklaşık 0.7 voltluk düşüm diyotun üzerinden geçen gerilimden kaynaklıdır. Yani 0.7 volt diyot üzerinde kaldığı içindir. Gördüğünüz gibi sistemimiz çalışmakta. Şimdi kapasitif güç kaynağını kullandığım sistemleri inceleyecek olursak PCB sipariş verirken boş bir alan mevcuttu. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Hem de uzun süreli çalışmalarda test etmek için iyi olacağını düşündüm. Bu tasarım birinci videoda renksiz olarak nitelendirdiğim devre. Yani köprü diyot ile doğrultma yapılmakta. Sonrasında zenerle regüle edilmekte gerilim.
Bu PCB üzerinde, devre şeması üzerinde birçok deney çalışma yaptım. Pek efektif olmadığına kanaat getirdim. Yine bu da aynı şekilde kapasitif güç kaynağı ile birlikte beslenmekte olan mikro işlemciden TRIA kontrol ettiğimiz bir PCB'nin güç katı. Yine bu da aynı şekilde. Buna da role kontrol edilmekte. Renkli olarak nitelendirdiğimiz devreyi bu PCB'de kullanmıştım. Bu PCB'de çalışma gayet verimli bir şekilde gerçekleşti. Bununla alakalı hiçbir problem yaşamadım. Burada renkli olan devre kendini ispatlamış bulunmaktadır. Burada R2 direncimiz bulunmakta. Zener diyot ve diyot kısmı burası. R1 direncimiz burada. Yüksek sağlı kondansatörümüz burada. Şebeke girişleri ve çıkışları bulunmakta. Renkli devreyi bu PCB'de ve başka PCB'lerde test ettim. Gayet güzel çalışmakta. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir konuda görüşmek dileğiyle.